Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraber olmak inanın çok güzel. Sizlere çok uzun zaman önce hazırlamış olduğum bu parçada görmüş olduğunuz kaz ayağı deseninin yapımını anlatmaya çalışacağım. Desenimiz gördüğünüz gibi çok şık, yapımı da bir o kadar basit. Ben burada çok basit bir şekilde zincir çekerek iplerimi geçirdim ama nasıl geçireceğimizi de yine küçük bir parçada göstereceğim. Bu şekilde bu desenle şal yapabilirsiniz. Koltuk şalı, TV battaniyesi, etek ceket takımlar gördüm. Bu modelle yapılmış olan çok güzel duruyordu. Öyle şeyler de yapabilirsiniz. Tabii ki hepsi sizin hayal gücünüze bağlı. Modelimizi şöyle istediğimiz herhangi iki renkle iki sıra açık, iki sıra koyu yaptım. Bakın ben kutucuk yaparak zeminini hazırlıyoruz. Sadece buradaki ipleri geçirdiğimiz zaman bu desen ortaya çıkıyor. Dediğim gibi oldukça basit. Şimdi ben burada parçayı da hazırladım ama kutucukları zincir çekmeden kutucuk nasıl yapacağız? İlk önce onu göstereceğim. Herhangi bir ip aldım ben. 3 milimetrede tığ kullanıyorum. Başlangıçtaki zincirimi de sayıyorum bunu. Aldığım ilmeği çok sıkılaştırmıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. 7 tane zinciri çektim. İlk battığımı çok sıkılaştırmamıştım. Buradan ilmeğimi kaydırarak gördüğünüz gibi halka oluştu. Bu ilk kutucuğumuz olacak. Şimdi şuradan sıkılaştırmamızı yapalım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Burada bir zincir atlıyorum, ikinci zincire. Bakın birinci zinciri atlıyorum, ikinci zincirin içerisine batıyorum. Pardon, burada dolamamızı bir değil 2 yapıyoruz. 7 zincir çektik, birleştirdik. Şimdi sonrasında 2 zincir çektim. 2 dolama. Bir zincir atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 ikili, birli, ikili, ikili. Bakın kutucuğumuzu oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum. Tabii kutucuklarınızı aralarını bir zincir çekerek de biraz uzunla kutucuk yapmak isterseniz şu zinciri bir çekebilirsiniz. 1 2 dolamamı yaptım. Şöyle elimizde tuttuğumuz zaman tam köşeye denk gelecek kısma batıyoruz. Birli, ikili ilmek topluyorum. Sonra bir, ikili ilmek, ikili ilmek. 1 2 zincir doluyorum. Batacağımı saymıyorum. Şöyle köşeye. Göz kararı anlaşılabiliyor zaten. 2 1. Buradaki bir çekmem hafif biraz daha uzaması için zincirimizi. Ve gördüğünüz gibi kutucuklarımız yan yana diziliyor. Bu şekilde istediğiniz kadar kutucuğu yan yana yapabilirsiniz. Zincir üzerine başlamaktansa bu çok daha sağlıklı oluyor. Zincirinizi, başlangıç zincirinizi örneğin sıkı çekerseniz burada bir kasılma olur, açılmaz. Ya da gevşek çekerseniz böyle bir yayılır. Ama bunda herhangi bir sorun yaşamazsınız.
Bu şekilde her türlü başlangıcı yapabilirsiniz. Şimdi burada ipleri nasıl geçireceğiz? İpleri isterseniz şurada benim yapmış olduğum gibi zincir çekerek de geçirebilirsiniz. Ama isterseniz ipleri katlayarak birkaç kat ip geçirerek de yapabilirsiniz. Ben önce katlayarak nasıl geçireceğiz, bir de ucunda püskül olmadan nasıl temiz yapacağız onu göstereceğim. Şimdi şöyle biraz şöyle rahat bir ölçü alıyorum. Yani biraz fazlalık verelim tabii ki. Çünkü kısa gelmesindense uzun gelmesi daha iyidir. Bu bir boy 4 kat yapalım. 2 4 kat boşluğu rahat dolduracaktır diye düşünüyorum. Bu bir tanenin uzunluğu. Şimdi yan yana iki kutucuk dolduracağımız için iki tane için hazırlıyorum ben. İpime iğneyi geçiriyorum şimdi. Burada iki kat ipi geçirdim iğneye. Şuradan zincirimin içerisinden geçiriyorum. Herhangi bir düğüm bağlama yapmayalım diye bu şekilde yapacağım. Buradan geçirdim. Yani bu püskülsüz temiz bir kenar bırakmak için bu şekilde yapacağız. Bakın şimdi iki ucunu da birleştiriyorum. Şöyle ipimi tam ortaladım. İğneme 4 kat olarak geçirdim. Şimdi burada yapacağımız tek işlem alt üst yaparak kutucuklardan ipimizi geçirmek. Şimdi şöyle alttan başlayalım bakın. Bu birinci de alttan, bir alttan bir üstten yapacağız. Umarım net görünüyordur. Alttan üstten. Aynı dokumayı bilenler dokuma tekniği gibi şöyle çektim. Şu uç kısmı hemen düzeltiyorum. Bakın ipi bağladığımız yerde herhangi bir pis bir görüntü oluşmadı. Şimdi aynı renkle ikinci sırayı da gideceğiz. Burada giderken ipi şu zincirin içerisinden tekrar geçiyorum. Şu iğnemin arkası biraz geniş ama umarım geçer. Yoksa burayı hemen tığ ile geçireceğim. Hiç uzatmadan. Yine burada da temiz bir görüntü oluşması için. Hoş böyle ceket, etek falan yapacağınız zaman zaten bu işlemi yaptıktan sonra kenarına sık iğne, lastik öyle o tür şeyler yaparsanız zaten kenarlar temizlenecek ama böyle de muntazam bir şekilde temizlemiş oluruz. Burada ipi geçirdim. Şimdi burada alttan girmiş oluyor. Şimdi şöyle üstten gireceğiz. O yüzden ipimizi buradaki zincirden de geçireceğim ama yine iğneden çıkarıyorum. Özür dileyerek size oyaladığımı düşünüyorum ama maksadım temiz bir şekilde nasıl yaparız onu gösterebilmek.
Şöyle. Burada da geçiş oldu sadece. O kadar da olacak, emin olun. Çünkü daha başka bir seçenek yok. Çünkü ya da her sırada ayrı ayrı ip yapmanız gerekir ki ilk sırada bir de ip değiştireceğiz zaten. Şimdi burada da geçirdik. Bakın burada ipimiz üstten geçmiş. Şuranın üstünden geçmiş. Şimdi altından geçiriyoruz. Tam tersini yapıyoruz yani. Burada da bakın ilk üstten geçirmiştik. Alttan geçirerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve en son gördüğünüz gibi ipimiz tam ölçmüşüz. Kestim. Şöyle zincirin içerisinden 4 kat geçiriyorum. Burada ufak bir düğümle, dediğim gibi sonrasında zaten kenarına bir bordür, sık iğne gitmek zorundasınız yaptığınız işe göre. Bunları da kenarda verebilirsiniz. Yani daha farklı da ipleri arasından yürüterek temizleyebilirsiniz. 2 sıra böyle gittik. Şimdi 2 sırada açıktan gidelim. Açık mavi ipimi de hazırladım, uzunluğunu. Yine ilk önce 2 kat takıyorum. Burada zincirimin arasından geçireceğim yine. İğneniz benimki gibi kalınsa zorlanırsınız. Tığ ile de geçirebilirsiniz ilk başta. Şimdi geçti. Ve diğer ucuyla birleştiriyorum şimdi. Şöyle. Aynı yaptığımız işlemi burada da yapmaya devam ediyoruz. Bakın burada alttan geçirmişiz. Burada üstten geçirerek başlıyoruz. Zaten bu ipleri geçirdikçe modelimiz ortaya çıkıyor. Birkaç defa daha geçirirseniz böyle. Video çekerken biraz halim olmadığı için çok oyalanıyor olabilirim. O yüzden özür diliyorum. Yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum. Herhangi bir kusur yaparsam lütfen kusuruma bakmayın. Bakın burada en üstten geçmiş. Şimdi alttan geçerek bu sırayı da başlıyoruz. Zaten videoyu çok uzatmadan bir de zincirle nasıl yapacağız onu göstereceğim tek bir sırada. O kadar yeterli olur sanırım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bir de açık rengimizle, tabii ki ipinizin kalınlığına göre zinciriniz yeterli gelmeyebilir. Şöyle ipi 2 kat da yapabilirsiniz zincir yaparken. Şimdi ben göz kararı yaptım. Şöyle ucunda püskül bırakacaksak zincirden, ona göre başlayalım. Biraz
Şöyle 5-10 tane zincirimiz püskül olsun. Daha sonra şuradan göstereceğim. Zincire batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Burada en azından bağlamamıza gerek kalmadan bu şekilde monte etmiş oluyoruz. Daha sonra zincir çekiyoruz. Zincirimizi de ne kadar çekeceğiz? Örgümüzün boyutundan biraz daha fazla. Zincirimi bakın bu şekilde çektim. Şuradaki. Şimdi yine aynı şekilde buradaki yaptığımız gibi alt üst yapacağız. Şöyle ilkinden alttan geçiriyorum. Yani bunu yine iğneye de takabilirsiniz. Şöyle ucunda ipimiz var. Biraz uzun bırakın ipinizi, yine de yetmeme ihtimaline karşı. Şunun üstünden geçeceğim. Alt üst, alt üst. Ve bu şekilde zinciri de geçirmiş olduk. Şurada bakın zincirim, şimdi zincirimi açtım. Fazla ördüğüm kısmı, çünkü burada tam olarak düzelttikten sonra başta yaptığımız gibi şuradaki en sondaki zincire burada kaydırarak birleştiriyorum ve baştaki kadar zinciri buraya da çekiyorum ki püsküllerimiz eşit olsun. Böyle. Bakın, hem başta bağlamış olduk ve püskülümüz hazır. Tabii ki bunu uzun uzun saçaklar halinde de yapabilirsiniz. Sonda da yine monte ettik. Buradaki modelimizin mantığı aynı şekilde. 2 sıra lacivert, 2 sıra açık mavi, 2 sıra lacivert, 2 sıra açık mavi. Bu şekilde alt üst yaparak gidiyoruz ve modelimizi elde ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. Biraz rahatsız olduğum için hemen dönemeyebilirim. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Kanalıma destek olmak için abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.